Ölüm korkusunun ticareti, Sonsuz Hayat Yalanı serimizin birinci bölümü. Ölüm korkusu, insanlığın en eski panzehri. İnsanlık tarihinin en güçlü korkusu savaşlar değildi, açlık değildi, kıtlık da değildi. Ölüm korkusuydu. Çünkü savaş biter, açlık geçer, kıtlık azalır. Ama ölüm hep orada, hep kaçınılmazdır. Ve işte bu yüzden tarih boyunca ölüm korkusu insanları yönetmenin, kandırmanın ve sömürmenin en büyük panzehiri olmuştur. Ölümün ilk ticareti nasıl başladı birazcık da onunla bakalım. İnsanlık ilk mağara resimlerini yaparken, ilk mezar taşlarını dikerken aslında şunu soruyordu. Biz ölünce ne olacak? Bu soruya verilen her cevap birilerinin gücünü pekiştirdi. Kimi dedi ki ölümsüzlük için tanrılara kurban ver. Kimi dedi ki ruhunu kurtarmak için bana itaat et. Kimi dedi ki sonsuz yaşam için şu kapıdan geç, şu kitabı oku ve şu büyüyü yaptır. Ve işte böyle başladı ölüm korkusunun ticareti. Çünkü sonsuz hayat vaadinin büyük bir gücü vardı. Tarih boyunca yöneticiler, krallar, rahipler, büyücüler, şirketler hepsi aynı şeyi sattı. Sonsuz bir hayat. Çünkü bundan daha güçlü bir ürün yoktu. Bir insanın en temel korkusunu, yani ölümü satın alabileceğini, aşabileceğini, yenebileceğini vaat etmek. İşte bu milyarları sürükleyen en büyük illüzyon oldu. Mumyalardan piramitlere, Haçlı seferlerinden modern anti-aging endüstrisine kadar hepsinin altında tek bir cümle var. Ölmeyeceksin, biz seni kurtaracağız. Peki ölümün ticareti günümüze nasıl ulaştı? Bugün hala aynı ticaret sürüyor. Sadece ambalaj değişti. Eskiden ruhu kurtarma vardı, şimdi genetik ölümsüzlük var. Eskiden büyü vardı, şimdi ölümsüzlük hapı var. Eskiden ahiret vaatleri vardı, şimdi dondurulmuş bedenler var. Ama temel aynı. Ölüm korkusu üzerinden para kazanmak. Çünkü insan psikolojisinin zayıf noktası bu. Ölüm fikrine dayanamayan insan gözünü kapatıyor. Gerçeği kabullenmek yerine illüzyona sığınıyor. Bu yüzden sonsuz hayat yalanı bu kadar güçlü. Bir hap yut ve genç kal. Bir serum al, ömrün uzasın. Bir şirkete yatırım yap, gelecekte ölümsüzlüğün sahibi ol. İşte insan korkusunu bastırmak için hep umuda sarılıyor. Ama bu umut başkalarının kasasına para dolduruyor. Ölüm korkusu insanlığın en eski ticareti ve hala sürüyor. Binlerce yıldır hep aynı sahne. İnsan korkuyor, birileri ise o korkuyu satıyor. Ama gerçeği tokat gibi buradan söyleyelim. Ölüm korkusunu yenmenin tek yolu ölümü kabul etmektir. Onu bir ticaret aracı olmaktan çıkartacak tek yol da budur.